Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım, ballarım. Bugün çok böyle içimde değişik bir coşku var arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 1919. Atatürk'ümüzün, atamızın, Mustafa Kemal Paşa'mızın Samsun'a çıktığı gün arkadaşlar. Yani sosyal medyada o kadar güzel görüntüler izledim ve dün yani 18 Mayıs gecesi öyle güzel bir etkinliğe katıldım ki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği. Yani çok duygulandım arkadaşlar. Hala çok duyguluyum. Bu akşam da tabii ki de etkinliklere gideceğim. Bu Gençlik Festivali kapsamında hem 19 Mayıs kutluyoruz hem de bu 3 gün boyunca devam edecek Bursa'da. Yani çok mutluyum. Bütün ülkemizin her yerinden çok güzel görüntüler var sosyal medyada. Çok güzel, coşkuyla kutlanıyor. Daha da coşkulu olmalı. Her geçen yıl daha da coşkulu olmalı arkadaşlar. Yani bilmiyorum, söylenecek çok söz var ama ben bu konularda böyle çok duygusal olabiliyorum. Yani böyle gözlerim doluyor, yani size öyle söyleyeyim. Eğer Mustafa Kemal Atatürk o gün Samsun'a çıkmasaydı felaket olurdu. Hani Celal Şengör'ün de söylediği gibi gerçekten felaket olurdu. Yani o yüzden çocukluğumu hatırladığım bu statlarda kutlardık, hani hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ama tabii benimle yaşıt olanlar, yani Y kuşağı komple biliyor, öyle söyleyeyim size. Çünkü bizden sonra zaten bu yasaklandı maalesef ki. Yani umarım o günleri de tekrar yeniden göreceğiz diyorum ama yer hiç fark etmez. Stadyum, alanlar, ister stadyumda olsun, ister diğer alanlarda olsun, parklarda, bahçelerde, şehrin müsait olan neresinde olursa olsun coşkuyla kutlanması gerekiyor. Ama yani çocukluğum aklıma geldi. Stadyuma böyle saat erkenden toplanırdık, giderdik. Bilmiyorum, çok duyguluyum, çok gururluyum. Atamızı minnetle andığım bir gündeyim. O yüzden çok duygusalım arkadaşlar. Hepimizin 19 Mayıs 1919 Gençlik ve atamızı anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Ve gelelim videomuza. Yalı Çapkını'nı konuşacağız canlarım bugün. 71. bölümde neler olacağını konuşacağız. Çok uzun anlatamayacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar reytingleri gördünüz mü? Yani reytingler berbat, felaket ötesi. Yalı Çapkını gibi bir dizinin, yani bana göre yani ülkenin %60'ı 70'inin izlediği bir dizinin reytingleri bu hale nasıl gelir? Hani resmen bunu gördük. Senaristin, yapımın inatla, seyirciyle inatlaşması sonucunda bir dizinin ne hale gelebileceğinin da böyle örneğidir arkadaşlar. Gerçi görünen köy kılavuz istemez. Zaten kılavuza da ihtiyacımız yok. Reytinglerden gayet belli, zaten her şey ortada. Reytingler felaket, değişiklikler olabilir. Fragman o yüzden yarın verecekler mi? Ona bile şu anda verirler kesin diyemiyorum. Normalde pazartesi biliyorsunuz ki veriyorlardı. Ama şu anda fragman bile vermeyebilirler. Gerçi Yalı Çapkını'nda şöyle bir olay var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fragmanda gördüğümüzü dizide göremeyebiliyoruz. Çok sefer olacak diye burada söylediklerimiz, tahminlerimiz bölümde çıkmamasının sebebi bu bile oldu hatta. Burada videoda konuştuğumuz şey fragmanda görüyoruz. Bölümde konu yok. Fragmanda gördüğümüz yok. Benim burada söylediğim yok. Burada sonrasında biz de gümlüyoruz arkadaşlar arada. Her neyse, duyduğum kadarıyla ve kendi tahminlerimi sizlere aktaracağım. Yeni videom başlasın efendim. Arkadaşlarım, dostlarım, canlarım. Yani Seyran'ın hastalığı ne diye düşünmekten, bakın Seyran'ın hastalığı ne diye düşünmekten ben sinir hastası oldum arkadaşlar. Kurdeşen dökeceğim yakında. Yani 5 senenin sonunda kurtulduğum kurdeşen hastalığım tekrardan hörtleyecek Seyran'ın hastalığı ne diye. Yani bunun sebebi repo olabilir elbette ki, değişiklikler olabilir. Yani duruma göre Seyran'ın hastalığını şekillendirecekleri için bunu paylaşmıyor olabilirler bizimle. Ama bizim günahımız ne? Zaten bu tip hareketler yüzünden bu dizi bu hale gelmedi mi? Yani kaç bölümden beri biz Seyran'ın hastalığı ne diye düşünüyoruz. Daha kaçırılmadan önce midem ağrıyordu, cartı curtu. Hadi dedik hamilelik mi bilmem ne mi, şu mu bu mu. Hamilelik çıkmadı, başka şeyler çıktı. Kaçırıldığı zaman ilaç içirildi o mu? Ya da öncesindeki bir şeyi mi tetiklediler, biliyordu da o... Tövbe yarabbim, yürüyen felaket Mezide Hanım'ın içirdiği şeyden mi oldu da vardı da o içirdiği şey mi tetikledi? Cartlı curtlu düşünmekten burada biz arkadaşlar sinir hastası olduk yani. Burada biz hasta olduk yani. Ve bu tip hareketler yüzünden, seyirciyle inatlaşmalar yüzünden senaristler
Yalı Çapkını ekibi artık herhangi biri duyuyorsa, bu hareketler yüzünden, seyirciyle inatlaşmalar yüzünden bu dizi bu hale geldi. Duyun burada bizi. Yazın arkadaşlar siz de yorumlara. Şunu öneri çıkaralım, bir kendimizi duyuralım yani. Seyran'ın hastalığı nedir, ne değildir? Şimdi arkadaşlar bir önceki videomda zaten bu 70. bölümle ilgili söylediklerim, daha doğrusu tahminlerim, daha doğrusu hepimizin tahmin ettiği şeylerdi aslında bir yerde söylediklerim. Duyumlarım da o yöndeydi ama bir şey duyup duymamaya ihtiyacım yok. Zaten o Seyran, Tarık, Ferit karşılaşmasında öyle olacağı belliydi. Ferit onu tehdit edecek, işte Saffet'i ona verecek, Seyran'ı alacak, birbirleriyle tehditleşecekler, gidecekler. Zaten öyle söyledik, öyle oldu. Ya aslında bölüm kötü değildi. Bu arada genel bölümle ilgili de düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölüm kötü değildi arkadaşlar ama sorun şu. Bu bakışmaları, bu konu uzatmaları biraz daha kıssanız mı? Biraz daha aksiyonlu mu olsanız? Bak Yabani dizisini ben bu konuda arkadaşlar tebrik ediyorum. Çat 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 her şey şakır şakır ilerliyor. Ben zaten Yalı Çapkını'nı dün izledim arkadaşlar. Ben hani o akşam bana fenalık geldi. İzleyemedim. Kızılcık Şerbeti'ye döndüm. Onunla ilgili de bu arada şu aynı kıyafetle olacak yüksek ihtimalle. Hemen hızlı hızlı o Kızılcık Şerbeti'nin videosunu da çekmem lazım. Onunla ilgili de çünkü araştırmalarım var. Her neyse yani şu bakışmaları, uzatmaları, sakız gibi, lastik gibi böyle konuları çekmeleri biraz daha kesseniz mi acaba? Biraz daha, yani çok bir şey istemiyoruz, biraz daha kesseniz mi acaba? İfaket'i kurtaran Gülgün oldu, ona da inanamıyorum. Yani Gülgün hata üzerine hata yapıyor. O ifakat Gülgün'ün de başını yakacak, Hattuş'un da başını yakacak arkadaşlar. Demedi demeyin sonra. Bakın daha şimdiden söylüyorum. Hattuş'un başını da Gülgün yakacak. Zaten Hattuş'un onu şikayet ettiğini öğrenecek. Bu arada onu da söylemiş olayım spoiler olarak. Gülgün'ün başını da yine o yakacak. Çünkü ifakat kurtulduktan sonra, Orhan'a yardım ettikten sonra bunlar yine düşman. Kadın gitti metresinden yardım istedi yani kocası için. Halis'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Halis yani Mezide'yi o şekilde bıraktığına inanamıyorum. Senin zaten hayatının aşkı Hattuç hani Mezide'yi o hale getirmiş. Bir, Hattuç çok büyük tehlikede. İkincisi senin gelinin Seyran'ı cayır cayır yakan kadın bu. Yani Halis hatalar üzerine hatalar yapıyor. Karşılığında diyet olarak bir can istedi. Ah orada ben Halis Ağa'nın yanında olacaktım. Senin oğlun senin kendi kendinin canına kıydı, intihar etti. Seni de kendisini de öldürmek istedi. Sen bu oğlanı bu hale getirmişsin. Bir de üzerinden karşılığı bizden diyet mi istiyorsun? Sen bizim gelinimizi yaktın. Oğlanın hem seni vurmasına hem de kendisini vurmasına, intihar etmesine sebep olan sensin. Yani o ateşli alet Ferit'in ya da Seyran'ın elinde değildi. Ya onları da vurabilirdi ama o onlara zarar vermek istemediği için kendisiyle birlikte de senin canına kastetti. Mezide Hanımcığım, benim yürüyen kabusum, Samara kılık. Yani arkadaşlar kendi kendime diyorum ki ah ben de orada olacaktım. Mezide'ye bu lafların hepsini patır patır söyleyecektim. Sen hangi hakla benden can istiyorsun Mezide Hanımcığım demem gerekiyordu. Senin oğlun senin yüzünden hem senin canına kastetti hem de kendi canını zaten aldı. Ve ateşli alet onun elindeydi ve Seyran ve Ferit zaten bitik bir şekilde yerde yatıyordu. Sen hangi hakla can istiyorsun Mezide Hanımcığım şeklinde bir iade olaraktan Mezide Hanım'a bu lafları tek tek yedirirdim arkadaşlar. Yani zaten kendisi gökkuşağı gibi, efendime söyleyeyim renk kartelesi gibi geziyor. Habire bizi korkutan, ürküten o kıyafetleri takkenin üzerine bir o çarşafı nasıl geçiriyor? Yani bilmiyorum, resmen felaket. Kadını görünce tüylerim diken diken oluyor. Yani arkadaşlar bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bence zaten Halis ile Mezide'nin konuşmasında bize gösterilmeyen sahne var. Önümüzdeki bölüm bunu gösterecekler. Ben arkadaşlar şimdi yani yorumlara baktım. Yorumların çoğunda Halis ile çok büyük bir tepki var. Haklı olarak ki ben biliyorsunuz anti Halis'ciyim. Kendisinden nefret ediyorum. Bildiğiniz üzere. Ama şunu eklemek istiyorum. Ben Halis Ağa'nın kesinlikle ama kesinlikle ben Halis Ağa'nın oğlunu yani Orhan'ı ölüme gönderdiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi orada bize gösterilmeyen sahneler olduğunu düşünüyorum. Orhan'ı bir yere gönderiyor. O sırada hani Mezide'yi tuzağa düşürmek için Mezide'yi bir ihtimal belki yem kullanacak olabilir. Yani hani neden? Çünkü Mezide zaten biliyorsunuz ki tek değil. Tayyar'la birlikte Tayyar'ın varlığından hepsinin haberi var şu anda. Yani belki de hani Tayyar'ın
yakalamak için ya da ele geçirmek için Orhan'ı kullanıyor olabilir. Bakın bunların hepsi olabilir. Ama her ne kadar oğluna ne kadar büyük öfkesi olursa olsun, ne kadar büyük kini olursa olsun bunu yapacağını düşünmüyorum. Ya da Orhan'ı kendisi bir yere götürebilir. İşte üzerine olan hisselerini imza almak için, işte onun gerçi Nükhet'in sadece yönetim hakkı Orhan'da. Onu da belki de devralmak için, artık bilmiyorum. Onu hepsini zaten göreceğiz. Ama Orhan'ın Mezi'de kesinlikle ama kesinlikle teslim edeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar kötü bir baba olsa da, yani diziye göre. Her şeyde, yani her durumda, her halükarda yine de evlatlarının işte canını, güvenliğini vesaire vesaire koruyan bir baba rolünde diziye göre. Ve de arkadaşlar 70. bölümle ilgili bizim akıllarımızda bırakılan bir diğer soru işareti de Tayyar Esme'yi nereye götürüyor? Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar bölümde Tayyar'ın bu işte Saffet'le, neydi, Tarık'la konuşmasında artık hani ne yapacağıma karar verdim. Harekete geçebiliriz. İşte ben analarını istiyorum. Siz kızlar ne istiyorsunuz? Siz benim damadım olacaksınız şeklinde ruh hastası vari bir konuşma geçmişti biliyorsunuz ki. Ve harekete geçme vaktinin geldiğini söylüyor idim. Şimdi arkadaşlar Tarık Esme'yi kaçırıyor mu? Yani kaçırıyor olabilir. Bundan sonraki bölümlerde bunu hani o Esme'nin kurtuluşu vesairesini izleyecek olabiliriz. Bu ihtimaller dahilinde bir diğer ihtimal de arkadaşlar işte şeyin yanına, kimdi? Kazım Ağa'nın, bizim Bilesin'imizin yanına hani götürüyor olabilir. Ya aslında bakın çok yüksek ihtimalle İlk söylediğim yani Tarık Esme'yi kaçırıyor. Ama benim kendi şahsım, benim kendi tahminim arkadaşlar, henüz Esme yani nasıl söyleyeyim size, hani o kıvamda değil. Yani Esme ile biraz daha arasını iyi tutması gerektiğini, ya hani bu biraz daha bölüm hani sezonun sonuymuş gibi geliyor bana yani. Sezonun sonundaki bölümde işte ne oluyordu, işte 2-3 kişinin hayatı tehlikeye girmişti geçen sezon. Bu sezonun sonunda da hani o hayatının tehlikeye girenlerden biri, mesela geçen sezon Kazım, bu sezonda Esme olabilir. Yani öyle söyleyeyim size. Ya bana biraz daha hani bu bölüm değil de 71 değil de yani işte 73'te miydi sezon? 73 bölüm kaldı zaten. 73, evet 73. Mesela 73. bölüm, hani sezon finali bölümünde Tarık'ın Esme'yi kaçıracağını görebiliriz. Yani bana biraz daha bu sezon sonuymuş gibi geliyor. Yani bir yere götürebilir. Aa ben buraya bırakmıştım, burada yoklar diyor olabilir. Ya da Kazım'ın işte Zerrin için Pelin işte tuttuğu ev şehir dışında olabilir. O da mantıklı gelmiyor. Yani şehir içinde biraz daha yakın bir yerde evi tutması daha mantıklı. Yani biraz daha hani o mantıklı gelmiyor ama bu çıkabilir. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben Tarık'ın da Esme'yi kaçırdığını düşünmüyorum. Böyle bir soru işaretiyle bıraktılar. Repo'da bu değişebilir. Bu ikisinden biri zaten doğal olarak. Hani iki seçeneğimiz var zaten. Repo'da bu değişebilir ama mantıklı olmaz. Bence kesinlikle 73. bölümde bu olacak ama şu an olmayacak. Yani olacaksa da o zaman olacak yani. Hani şu an biz Kazım'ın Esme kaçırdığını görmeyeceğiz. İlla kaçıracaktır. Biz onu izleyeceğiz illaki ama 71'de olacağını zannetmiyorum ama aldığım duyumlar 71'de de olacağına yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben bu konuyla ilgili duyumlarımla, araştırmalarımla ve tahminlerim arasında kaldım. Yani duyum ve araştırmalarımla kendi tahminim, kendi düşüncem arasında kaldım ama şu anda dizide yani öyle ters köşe üzerine ki herkes şu anda Kazım'ın, Tayyar'ın Esme'yi kaçırdığını söylüyor. Halis'in de Orhan'ı işte ölüme gönderdiğini söylüyor. Bakın dün bugün komple bütün yani Twitter, Instagram, TikTok vesaire, YouTube her yerde baktım. Hepsi çoğunluğu yani %80-90 bunu söylüyor ama ben bunların şu anda bu şekilde olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şu an zaten senaryo başka bir yere doğru kaymıyor. En büyük şey ya olaylar tabii ki oluyor ama en büyük mevzu şu anda Seyran'ın hastalığı ne? Koca bölüm, bakın koca bölüm en büyük soru işareti bu oldu. Ya o yüzden şu anda Esme'nin kaçırılmasına kaydırılacağını düşünmüyorum. Hani bütün dikkatin oraya sürükleneceğini şu anda düşünmüyorum. Bu arada Tarık'ı da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bizim psikopat Tarık arkadaşlar, ben Tarık'ın ne Seyran'a ne de Ferit'e bir kötülük yapacağını düşünmüyorum. Yani şöyle söyleyeyim size, Tarık'la Saffet'in diziye gelmesi mükemmel oldu, efsane oldu. En başta ben de tepki göstermiştim, hani tekrara düşüyor falan demiştim ama diziye gerçekten çok güzel bir soluk getirdiklerini düşünüyorum şu anda. Tarık
her ne kadar, bakın her ne kadar şu anda o adamın yanında olsa da, Tayyar'ın yanında olsa da, şu anda Tarık kesinlikle ama kesinlikle Seyran'ı kendinden uzaklaştıracak hiçbir hamlenin içerisinde, bölümde de gördüğümüz gibi, bulmak istemiyor. Ve yapacağı herhangi bir hamle Seyran'ı kendisinden tamamen uzaklaştıracak. Seyran'ın zaten şu anda öleceğini düşünüyor. Ve de arkadaşlar bir daha onu görememek korkusu çok fazla var şu an üzerinde. Bu sebepten dolayı Seyran'ı kendinden uzaklaştıracak herhangi bir hamlede bulunacağını düşünmediğim için bir noktada Tarık'ın ve Saffet'in, yani Tayyar'a karşı Seyran'a ve Ferit'e yardım edeceğini dahi izleyebiliriz. Ben ki kesinlikle zaten böyle düşünüyorum. Bu da ayrı bir şok. Tabii ki de canım cicim olacak halleri yok yani, doğal olarak Ferit'te imkansız bir şey zaten bu. Ama arkadaşlar ben dediğim gibi hani kötü olacağını da düşünmüyorum şu anda. Tarık'ı birazcık evirebilirler. Ya arkadaşlar, Tarık demişken 36,5 Saffet'in telefonun başında şeyleri, yani Saffet'in gelişini özellikle, yani en çok sevme sebeplerimden biri, artık biz de adam akıllı hiçbir komik bir şey izleyemiyorduk. Yani Kazım bile bitti yani, adamda komiklik kalmadı. Biz en çok Kazım'la Ferit'in diyaloglarına gülüyorduk. Komiklik hiçbir şey kalmadı. Yani ben dizide sadece, zaten artık tahammülüm yok dizinin yavaşlığına. Hızlandırılmış bir şekilde izliyorum yani YouTube'dan. Allah'tan buraya bölümü tamamen yüklüyorlar da. Yani şöyle söyleyeyim, hiç şeyim kalmadı. Dizide tek güldüğüm şey Saffet resmen oldu şu anda. Saffet'i getirmeleri o yüzden çok iyi oldu arkadaşlar. Ben buradan Saffet'e bir adet 36,5 bir babet, buradan hep birlikte el birliğiyle güzel bir paket yapıp gönderebiliriz yani. Saffet'e gerçekten çok güldüm. Kaya sağlam geçirdi ama ya. Kaya, Saffet'i kıskandığına da inanamıyorum ama her kim olsa delirir yani. Kaysuncular. Benim canım Kaysuncularım. Sonunda, bakın sonunda Kaya ile Suna'nın birbirine tiksinmeden bir sahnesini izledik. Yani birbirine tiksinmeden baktığı bir sahnesini sonunda izledik arkadaşlar. Ya ben bir kere daha gördüm. Bu Kaysuncu'nun bu kadar çok tepkili olması çok iyi anladım. Yani bir kere daha gördüm. Şimdi bu bölümde böyle bir, hani böyle bir normal bir diyalogları geçti ya salonda falan. Abi harbiden çok yakışıyorlar ya. Yani o çift gerçekten harcandı. Yani tamam abiyle de yakışıyorlardı ama değişik de bir kimyaları var yani Kaya ile Suna'nın. İnşallah böyle, yani ben şu anda Kaya'nın diziden çıkmasını istemiyorum yani. Hani sezon sonu çıkabilir falan dedik ama yani bu son bölümde o diyaloglarından sonra onların aralarındaki kimyanın ne kadar güzel olabileceğini bize bir kere daha göstermiş oldular. Yani şu Kaya ile Suna'yı bir yapın be. Bir şu Kaya ile Suna'yı yapın, bir onları izleyelim. En azından 3-5 güzel bir şey çizin, yazın yani. Ve onları izleyelim istiyoruz. Yani gerçekten birbirlerine çok ama çok yakıştıklarını gördüm. Ve arkadaşlar gelelim son sahneye. Yani YouTube hesabında, Yalı Çapkın'ın YouTube hesabında arkadaşlar Ferit işte Seyran'ın aslında öğrendi mi, öyle bir başlık atılmış. Bakın bak, ekip bize ters köşe yine yapabilir. Biliyorsunuz ki Pelin'in o ölümü, hani sonra dirilişi biliyorsunuz, öldürdüler, dirilttiler. Ölü balığın dirilmesi hikayesi var, vardı ya Kurtlar Vadisi'nde. Yani Pelin'i ölü balık yaptılar, öldürdüler, dirilttiler vesaire. Şimdi bu olayda da bu yine olabilir. Suna biliyorsunuz zaten Saffet'in öğrendi ama böyle olursa yine Allah'ım, tutarsızlıklar beni benden alıyor ya. Tutarsızlığın daniskosu olur yani. Şu an deli gibi terliyorum arkadaşlar, yanıyorum. Ev o kadar sıcak ki. Bu dizinin tutarsızlıkları da beni yani böyle terletiyor, fenalık getiriyor. Arkadaşlar yani Ferit'in öğrenmeme ihtimali yok. Yani öyle bir ihtimal yok. Saffet zaten korkunca çatır çatır her şeyi anlatıyor. Suna zaten Saffet'ten öğrenmiş, Seyran'a bir şey olduğunu öğrenmiş, ağlaya ağlaya çıkmış oradan. Yani Saffet'ten orada Ferit'in öğrenmeme ihtimali yok. Hadi 2 yumruk attı, o sinirle gitti odaya. Yani orada da öğrenmeme ihtimali yok. Eğer ki ya Ferit zaten, ben ne dedim, Ferit Seyran'ın hastalığını öğrenecek dedim. 70 bilemediniz, 71 dedim. Zaten 70'in sonunda bize öğrendi olarak gösterildi ki zaten Suna öğrendi artık. Yani o sahnede öğrenmese bile 71'de zaten bu kesin ortaya çıkacak. O Saffet söylemesi orada Seyran söyleyecek. Seyran söylemesi, çünkü bir şey olduğunu öğrendi artık Ferit. Seyran söylemesi Suna söyler. Suna söylemese gider Tayyar'a gider, Tayyar diyorum. Tarık'a gider, oradan öğrenir. Hiçbir şey olmasa gider doktoru sıkıştırır, oradan öğrenir. Bunların hiçbiri olmadı mı? Yıkın karşımda. Ne haliniz varsa görün derim yani. Bunların hiçbiri olmadıysa
Daha da ne haliniz varsa görün. Artık hiç peşine düşmüyorum Seyran'ın hastalığı ne diye. Ben burada video çekebilirim arkadaşlar size. Bunca şeyin arasında Ferit hala bunu öğrenmezse. O yüzden kesinlikle %99.9 Ferit, tekrar diyorum ki bu hastalığı öğrendi. Bu soru işaretine de açıklık getirdiğimize göre videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım ve kızılcık şerbamızı çekmeye gideceğim. Ama ben bu üstü değiştirebilirim arkadaşlar. Ben kilo verdim, ne oldu? Üst durmuyor işte yani. O yüzden büyük ihtimalle üstümü değiştirip kızılcık şerbayı çekeceğim. Yani bölüm dediğim gibi arkadaşlar genel olarak güzeldi ama reytinglere ben şok, yani öyle söyleyeyim. Ben gerçekten şok oldum. Her geçen bölüm bir tık yükselme ihtimali, ben hiçbir şekilde zaten artık bu sezon bu dizinin reytingleri yükselmez diyor dedim zaten. Ama bu kadar da düşeceğini düşünmüyordum. Son bölümde gerçekten iyice ama iyice düşmüş. Yani 3. sezonu imzalar atıldı ama eğer ki 3. sezonu çok iyi girmezse ekip, yani sezonun ortasında bile bitirebilir. Gerçi 100'ün üzerinde ülkeye de satıldı. Allah'tan 100'ün üzerinde ülkeye satıldı yani. Hani Türkiye'de iş yapmasa bile burada çekilip yurt dışında çatır çatır satılıyor da dizide izliyoruz. Seviyoruz çünkü. Afra ile Mert'in uyumu harika, mükemmel ötesi. Çok güzel, bayılıyorum. Ah bir de şu senaristler birazcık söz dinlese yani. Bu arada şunu da ekleyecektim arkadaşlar. Onu atlamak istemiyorum. Seyran'ın hastalığı İfakat'in de oyunu çıkabilir diye böyle bir kendim çözümlemede bulundum. Muro gibi çözümlemede bulundum. Nereden bulundum arkadaşlar? İfakat'in Seyran'a karşı hal ve tavırları bir. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar, İfakat'in zaten Seyran'ı boğuşta hamileyken bu muhabbeti açıldı ya Ferit'le aralarında, hani İfakat'in cinayet olaylarında. Hani senin yengen beni işte hamile kalmayayım diye bana her gün ilaç verdirdi muhabbetinden. Mesela orada hani ben kendimi uyurken daha güvende hissediyorum dedi. Yani bu bana birazcık öyle bir aydınlanma yaktı gibi oldu. Yani altından İfakat de çıkabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunların hepsini izleyip göreceğiz. Bu zaten benim tamamen o sahneden aklıma gelen şöyle bir şeyim yandı yani. Işığım yandı yani. Ve trink diye aklıma düşen bir tahmindi canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Tekrardan hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyorum. Hoşça kalın.